Merhaba arkadaşlar, bugünkü video konumuz gerçekten çok önemli. Paranız var ve yatırım yapacaksınız ve nereye ne kadar yatırım yapacaksınız bilmiyorsunuz. Bu videoda tamamını anlatacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Yaşınıza göre yatırım stratejinizi belirleyecek her türlü bilgiyi bu videoda bulacaksınız. Arkadaşlar, yatırım portföylerinizi oluşturabilmek için öncelikle kaç yaşındasınız buna bakacağız. Ortalama bir insan ömrünü baz alarak yatırımlarınızı nasıl şekillendirmemiz gerektiğini tane tane anlatacağım. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kendi risk iştahınıza göre değerlendirerek ona göre kararlar vermenizi öneririm. Bu videoda yaş gruplarını öncelikle kategorize edelim. Bana göre 15-35 yaş aralığı genç bir yaş aralığı, 35-45 yaş aralığı orta yaş aralığı, 45-55 yaş aralığı orta üstü, 55 ve üstü ise yaşlı grubu olacak şekilde bir analiz yapacağız. Başlamadan önce aklınıza gelen her şeyi bana sorabilirsiniz. Yorumların tamamına cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar, öncelikle videoyu durdurun ve gözlerinizi kapatıp kendi yatırımlarınızı hayal edin. Yatırımlarınızın yüzde kaçı arsa veya konut veya yüzde kaçı hisse senetleri, yüzde kaçı altın veya nakit? Sonra yorumlara yaşınızı ve portföy oranlarınızı yazın. Sonra arkanıza yaslanın ve aynı fikirde olup olmadığımıza beraber bakalım. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar, oranları vermeden önce yatırım araçları ne olmalı? Önce bu konuyu bir anlayalım. Öncelikle ilk yatırım aracımız imar gelmemiş tarladır. Tabii ki bu tarlayı uygun fiyattan aldığınızı ve tarlanın bulunduğu yerin imar çeperinde olması size çok ciddi bir avantaj sağlar. İmar gelmiş arsalar da olabilir ama tarla güzel fiyattan alındığında daha çok para kazandırabilir. İkinci yatırım aracımız hisse senetleridir. Hisse senetlerini bireysel almayı da tercih edebilirsiniz ya da hisse senedi fonları olarak da. İkisinin de kendisine göre avantajları ve dezavantajları vardır. İster hisse senedi alın, isterseniz fon alın. Ben bu kategoriyi hisse senedi olarak kategorilendirmek istiyorum. Üçüncü yatırım aracımız ise yurt dışı hisse senedi fonları. Yurt dışı hisselerini aracı kurumlardan almak yüklü yatırımlar için cazip olsa da biz küçük yatırımcılar için cazip değildir. Hisse senetlerini perakende almaya kalksak her alım satım için 1 dolara yakın komisyon ödemek zorunda kalıyoruz. Bu sebeple küçük yatırımcı olduğumuz için yurt dışı hisse senedi fonları almak daha cazip. Dolayısıyla buradaki kategorilendirmemizi yurt dışı hisse fonları olarak yapıyorum. Dördüncü yatırımımız tüm dünyadaki en güvenli yatırım aracı olan fiziki altın ya da altın fonları olacaktır. Paramızı fiziki altına yatırma amacımız kendimizi en kötü senaryoya karşı güvence altına almak olacak. Fiziki altın portföyün olmazsa olmaz olmalı. Altın fonları daha kısa süreli altın alımlarında tercih edilmelidir. Beşinci yatırım aracımız ise kripto paralar. Son dönemlerin en ilgi çekici yatırım araçlarından birisi aslında. Ağırlıklı olarak gençlere hitap eden ve gelecekte de adını sıkça duyacağımız bir yatırım aracı gibi gözüküyor. Çünkü teknolojik gelişmeler sebebiyle kripto para sektörü sürekli gelişiyor. Farklı sistemlere entegrasyon da yapılabilir hale geliyor. Örneğin yerli aracımız TOG elektrikli bir araç. Şu an var mı bilmiyorum ama varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Alışverişleri, belki de bankacılık işlemlerinizi aracımız üzerinden halledebilir hale geleceğiz. Tabii ki bunlar için de güçlü bir altyapı, güçlü bir blok zinciri teknolojisi gerekli olacak. Arkadaşlar, sizin ilk başta 15-35 yaş aralığında olduğunuzu varsayıyoruz ve bir miktar paranız var. Rakamlar kişiden kişiye göre değişebilir. 15-35 yaş aralığında olduğunuz için öncelikle hayatınızın baharında olduğunuzu söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu yaşlar çok önemli. Hızlı yaşadığımız yaşlar. Bu zamanlarda vakit gerçekten çok çabuk akar. Hatta zaman o kadar hızlı akar ki yaşlanırsınız ama yaşlandığınızın farkına varamazsınız. Kendinizi çocuk hissedersiniz fakat artık çocuk olmaktan çıkmışsınızdır. Artık yetişkinsinizdir. Bu dönemde yatırıma başlamak gerçekten çok önemli. Çünkü yatırıma ne kadar erken başlarsanız birleşik getirinin gücünü o kadar erken yaşamaya başlarsınız. Arkadaşlar, bu istatistikleri birazdan vereceğim ama güncel olarak hani gidin alın şeklinde bir istatistik değildir.
yatırım tavsiyesi değildir. İçlerinden bazı yatırım araçları pahalı durumdadır. Düştükçe almanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde zarar edebilirsiniz. Bu konuya özellikle dikkat etmenizi öneririm. 15-35 yaş aralığında olduğumuz yatırım portföyümüz nasıl olmalı? Tarla yatırım oranımız %50, yurt içi hisse senedi oranımız %15, yurt dışı hisse senedi oranımız %15, kripto para oranımız %12,5, altın oranımız ise %7,5. Henüz gençliğimizin baharında olduğumuz bekleme süremiz ve sabrımız yeterince fazla. Uzun vadede en çok para kazandıran yatırım aracımız toprak olduğu ortadayken aynı zamanda en risksiz ve hırsızlığa karşı tamamen güvenli, çalınamaz bir yatırım aracı olduğu için tarla oranımız %50. Yine yurt dışı ve yurt içi hisse senedi oranlarımıza %15 olarak söyledik. Kripto para oranımız ise %12,5. Çünkü yeniliklere ayak uydurmak zorundayız. Ama kripto para volatil bir yatırım aracı. Dolayısıyla en güvenilir görünen kripto para Bitcoin ve Ethereum dışında daha da dikkatli olmak gerekir. Altın yavaş hareket eden bir yatırım aracı olduğu için gençliğin hızına yetişemeyeceğini düşündüm ve altın oranımızı %7,5 olarak yazdım ve bu oran bana makul geldi. Dikkat ettiyseniz portföyde herhangi bir nakite yer vermedi. Bunun sebebi ise nakit tutmak kısa vadeler hariç çok doğru değil arkadaşlar. Uzun vadede nakit tutmanız çok doğru değil. Çünkü nakit uzun vadede enflasyon oranları ile eriyen bir yatırımdır. Dolayısıyla vermiş olduğum oranlar içerisinde nakite yer vermedim. Kısa vadede nakit ihtiyacınız varsa vermiş olduğum oranlardan birazcık kısarak kendinize kısa vadeli nakit ayırabilirsiniz. Arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu verdiğim oranlar hakkında açıklamalar yapacağım ve bu açıklamaları anlatım bütünlüğü bozulmasın diye en sona bırak. Yaş aralığınızın 15-45 olduğunu varsayıyoruz. Peki yatırım oranlarımız ne olmalı? Tarla yatırım oranımız %40, yurt içi hisse senedi oranımız %20, yurt dışı hisse senedi oranımız %20, kripto para oranımız %10, altın oranımız ise %10 olması gerektiğini düşünüyorum. Orta yaş grubuna eriştik. Hayatın gerçekleriyle yüzleştik. Yaşımız arttıkça ömrümüzün sonuna adım adım yaklaşıyoruz. Tabii çok yaşlı değiliz, daha genç sayılırız. Bekleme süremiz gitgide azalıyor ve dolayısıyla sabrımız da azalıyor. Bundan dolayı tarla yatırım oranımızın payını birazcık düşürdüm. Yurt içi hisse senedi oranımız ve yurt dışı hisse senedi oranlarımızın payını birazcık arttırdım. Ayrıca gençliğimiz azaldığı için kripto para oranımızı da birazcık azalttım. Çünkü kripto para sektöründe çok dikkatli olmak gerekiyor. Bir sürü dolandırıcılık durumları söz konusu olabiliyor. Yaşlandıkça dolandırılmaya daha çok açık hale gelebiliyoruz. Bu nedenle risk eşiğimizi de daha düşürmemiz gerekiyor. Daha güvenli yatırım aracı olan altın oranımızda bu sebeple bir nebze daha arttırdık. Şimdi 45-55 yaş aralığına geldiniz. Neye ne kadar yatırım yapmalıyız? Tarla yatırım oranımız %30. Yurt içi hisse senedi oranımız %25. Yurt dışı hisse senedi oranımız %25. Altın oranımız %12,5. Kripto para oranımız %7,5 olması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar ortalama bir insan ömrünün 75-80 sene olduğunu varsaydığımızda biraz daha yaşlandık ve bir tarlayı belki 20 seneye bekleyemeyeceğiz. Ve artık giderlerimiz gitgide artmaya başlayacak. Çocuklarımızın okul taksidi, evlenmesi, barklanması, nakit para ihtiyacımız daha fazla artacak. Dolayısıyla ihtiyacımız olduğunda hızlı bir şekilde nakite dönüştürebileceğimiz varlıklara ihtiyacımız var. Ama ne olur ne olmaz diye de köşede yatırımlarımızın %30'u yine tarlada kalacak. Olası bir imar gelme durumu olabilir ya da düşüncenize göre çocuklarıma kalsın, benim ihtiyacım yok diyebilirsiniz ya da hayatın ne getireceği belli olmaz. Bir pandemi çıkar, temel gıdalar çok pahalanır. Bazı ürünleri kendimiz üretmek zorunda kalabiliriz. Bu gibi politik ve dünyadaki riskleri göz önüne aldığımızda küçük çapta da olsa ekim yapabileceğiniz bir tarlanın olması sizi güvence altına alır. Peki 55 ve üstü yaşındasınız. Yatırım stratejiniz nasıl olmalı? Tarla yatırım oranımız %20, yurt içi hisse senedi oranımız %30, yurt dışı hisse senedi oranlarımız %30, altın oranımız %15, kripto para oranımız %5. Vermiş olduğum oranlarda risk iştahımızı bir nebze olsun düşürdüm ve kolay realize edebileceğim para akışı oranımı arttırdım.
Yine ne olur ne olmaz diye %20 oranında tarla yatırımımıza yer verdik. Yurt içi hisse senetleri oranımız ve yurt dışı hisse senedi oranımızı %30 oranında olacak şekilde artırım yaptık. Altın oranımızı bir nebze daha arttırdık ve kripto para oranımızı da azalttık. Artık daha yaşlıyız ve torunlarımız için kaynak ayırmamız gerekecek. Bunu da yurt içi ve yurt dışı hisse senetleriyle gerektiği zaman satarak kar realize ederek ihtiyaçlarımızı bu şekilde karşılayacağız. Zor durumda kaldığımızda tarlamızı satmak zorunda kalmayacağız. Aynı zamanda güvenilir liman olan altın oranımız %15 olduğu için kendimizi güvende hissedeceğiz. Çünkü insanlar yaşlandıkça kendisini daha güvende hissetmek ister. Bu nedenle risk iştahını düşürür. Arkadaşlar, risk eşiğiniz yaşlandıkça ister istemez düşer. Hayattan beklentiniz gençliğe nazaran daha düşük olduğu için risk iştahınız düşmüş olur. Portföyleri de yaş aralıklarına ve risk iştahına göre ayarladım. Kripto para oranımızı %5 oranı olarak sabit tuttuk. Portföye kripto para koymamızın sebebi normal şartlarda 55 yaş ve üstü insanların bu teknolojinin mantığını anlaması gençlere nazaran daha zor. Ancak ne olur ne olmaz mantığı ile bir fırsat ise bu fırsatı kaçırmamak gerekiyor. Eğer bir fırsat değilse bir balonsa %5 kayıp bizi batırmaz. Arkadaşlar, bu vermiş olduğum oranlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendimce tecrübelerimden ve deneyimlerimden faydalanarak oluşturduğum makul gelen oranlardır. Ayrıca bu oranlar üzerinde kendi stratejimizi belirleyebilirsiniz. Örnek veriyorum. Yurt dışı hisse senedi oranınız %20 ve yurt içi hisse senedi oranınız %20. Yurt dışı hisse senetleri ciddi bir artış gösterdi. Yurt dışı hisse senetleri oranını %15'e düşürüp yurt içi hisse senetleri oranını %25'e çıkartabilirsiniz. Bu şekilde kar realize edebilirsiniz. Ya da yeni alım yapacağınız zaman yükselmiş yatırım araçları yerine daha uygun fiyatlı yatırım araçlarına yatırım yapmak daha makul olur. Vermiş olduğum bu oranlar kesin oranlar olmamakla birlikte kafanızda en azından yatırımlarımın oranları ne kadar olmalı diye bir soru işareti varsa bu soru işaretlerini gidermeye yönelikti. Arkadaşlar, yorumlarınız benim için çok değerli. Çünkü bu videoyu hazırlamamın ve çekmemin sebebi bir takipçimin videomun altına yapmış olduğu yorum. Dolayısıyla ben bu videoyu takipçimin talebi üzerine hazırladım ve yayınladım. Peki farklı senaryolar ele alalım. Örneğin çocuğunuz yok ve yaşınız 60-65 civarlarında. Tarla yatırım oranını %0'a düşürebilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı hisse senedi oranlarını artırarak ömrünüzün sonuna kadar buradan elde ettiğiniz kar ile sıkıntı çekmeden güzel bir şekilde yaşam sürebilirsiniz. Yine farklı bir senaryo düşünelim. Çocuklarınız var ve yaşınız yine 65-70 seviyelerinde. Ben kendim için değil çocuklarım için yaşıyorum anlayışı kafanızda hakimse tarla yatırım oranlarını artırabilirsiniz. %20 iken %40'a çıkartabilirsiniz. Açıkçası tamamen ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değişen bir parametre. Bu verdiğim oranlarla genel kaideyi belirttim. Açıkçası belki gençsinizdir ve risk eşiğiniz çok düşüktür. Kripto paralardan anlamıyorsunuzdur ya da belli noktalarda ciddi para kaybetmişsinizdir. Ben kripto paraları sevmiyorum diyebilirsiniz. Bu nedenle çok bulaşmak istemiyorsunuzdur. Bu durum gayet normal. Kendinize göre portföyünüzü yönetebilirsiniz. Daha güvenli olan hisse senetlerine ve yurt dışı hisse senetlerine yönelebilirsiniz. Hemen gidin bu şekilde hisse portföyünü oluşturun şeklinde bir şey söylemiyorum. Çünkü bazı yatırım araçları gerçekten fiyatlanmış durumda. Fiyatlanmış olabiliyor. Yani pahalı olabiliyor. Belki de zarar edeceksiniz. Örnek veriyorum. Bitcoin'i varsayalım $70.000'dan aldınız ve bu portföyü oluşturdunuz. Bitcoin bir anda $54.000 düşebilir. Siz bu portföyü oluştururken Bitcoin'i daha düşük rakamlardan yakalamayı çalışarak oluşturacaksınız. Hisse senetleri zirvedeyken siz gidip bu şekilde portföyünüze hisse senetleri almayacaksınız. Eğer portföyünüze hisse senetlerini zirvedeyken dahil ederseniz ciddi bir şekilde zarar edersiniz. Ve bu sefer yine yanlış bir portföy yapmış olursunuz. Ne düşükse onu alacaksınız arkadaşlar. Ancak aldığınız ürün batmayacağına, yok olmayacağına inandığınız ürün alacaksınız. Bu ürün batmayacağına, yok olmayacağına inandığınız ürün olmak zorunda. Ondan sonra bu dengelemeyi yavaş yavaş yapacaksınız.
Portföyün dengelenmesini sağlayamayabilirsiniz. En çok artacağını düşündüğünüz yatırım araçlarına yatırımınızı kaydırabilirsiniz. Benim burada söylemek istediğim, riskinizi kontrollü bir şekilde alın ve portföyünüzü çeşitlendirerek risklerinizi çok daha minimize edin ve yatarken uykularınız kaçmasın. Bu hususa özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Ayrıca burada imarsız tarla dedim ama ev ihtiyacınız varsa, eviniz yoksa, bu durum sizi üzüyorsa, kendinizi kötü hissediyorsanız, psikolojiniz bozuluyorsa, eşiniz size baskı yapıyorsa hadi ev alalım, ev alalım diyorsa imarsız tarladan ziyade gideceksiniz, kendinize ev alacaksınız. Rahat rahat oturduktan sonra yatırımlarınızı daha rahat bir şekilde yapacaksınız. Aksi takdirde yatırım yapma şevkiniz kırılır ve yatırım yapamaz hale gelirsiniz. Öncelikle ne diyoruz? Yatırımın psikolojisini korumamız gerekiyor. Yani yatırım yapabilmek için psikolojimizi korumamız gerekiyor. Psikolojimizi koruyabilmenin yöntemi rahat ve huzur içerisinde olmamız. Rahat ve huzura varamazsak yatırımlarımızı da güzel bir şekilde yapamayız. Dolayısıyla ilk önce oturacağınız, size yetebilecek evi alıp kanalıyla yatırıma yönelmek sizin için mantıklı olabilir. Yatırım yapmaktan başka çaremiz yok. Arkadaşlar yatırım yapmak zorundayız. Zor durumda kaldığınızda görüyorsunuz bankalar bile size kredi musluklarını kesiyorlar. Siz kendi kredinizi kendinize verebilmek zorundasınız. Bu sebeple yatırım yapın ki yapmış olduğunuz yatırımlar kredi notunuzu yükseltsin. Ve ileride paraya ihtiyacınız olduğunda kendinize sıfır faizli bedava kredi verebilirsiniz. Size anlatacağım o kadar çok şey var ki bir videoya bu anlatacaklarımı sığdırmak gerçekten çok ama çok zor. Bu videomuzu burada şimdilik noktalayalım. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Beni takip edin arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve beni açıklamada yazan diğer tüm sosyal medya platformlarından takip edin ki beraber güzel analizler yapalım, beraber güzel çalışmalar yapalım. Merak ettiğiniz konular olursa bana özellikle yorumlarda belirtin ki çünkü video içinde belirttiğim gibi bu videoyu hazırlarken ilham alma sebebim bir takipçimin yorumlarında bana verimli bir yatırım portföyü nasıl yapılmalı şeklinde bir soru sormasından kaynaklanıyor. Bu şekilde bir video çekmemi istiyordu takipçim. Ben de onun için bu şekilde bir video çektim. Eğer beni izliyorsa selam olsun kendisine. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.